Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese güzel günler diliyorum. Peygamberler tarihinde önemli bir noktaya geldik. Özellikle Kabe'nin yapımında ya da ikinci kez yapımında, onarımında görev almış İbrahim peygamberin oğullarından birisi olan İsmail peygambere geldik. İbrahim peygamberin Hacer'den yani cariyesinden doğan çocuğudur İsmail peygamber. Annesiyle birlikte Mekke'ye götürülüşü, ve aynı zamanda kurban edilmek istenmesi ki Yahudiler bunu İshak olarak söylerler. Müslümanlar İsmail olduğunu söylüyorlar. İsmail'in sünnet olması, İsmail'in Arapça öğrenmesi, İsmail'in ok atıcılığı yapması. Yani İsmail Arapça bilmiyor ve öğreniyor sonra nasıl oluyorsa. İsmail'in ata biniciliği, İsmail'in davarcılığı ve İsmail'in sonra evlenişi ve İbrahim'in gelip İsmail'in karısından memnun kalmayıp karısını boşatması var. Ve bir çocuğun çöle atılması, daha çocuk yaşta hiç kimsenin olmadığı, bomboş, o güne kadar kimsenin yerleşmediği bir nokta olan, Mekke olduğu iddia edilen o işte iki tepe arasındaki yere getirilip Hacer ile İsmail'in yani Şimayel, Samuel peygamberin oraya götürülmesi hikayesi ve Kabe'nin yapımı. İsmail peygamberin gerçekten de uzun boylu olduğu, ak saçlı olduğu söylenir. Kırmızı bir teni var, kafası küçük, gözleri büyük, uzun burunlu, kalın boyunlu, geniş omuzlu, elleri uzun ve ayakları çok kuvvetli. Yani çok da güzel bir tipi yokmuş arkadaşlar. İsmail babası İbrahim'in vefatından sonra da gerek Kabe ve gerek hac amellerine devam etti diye anlatırlar. İlk Kabe'nin örtüsünü örten kişinin de İsmail olduğunu İbn Hacer Fethül Bari yazar. Fethül Bari'de cilt 3'te yazmıştır bunu. Allah İsmail'e peygamberlik verdi. Onu Mekke ve Mekke çevresinde oturan Cürhüm ve Amalika halkı ile Yemen kabilelerine, Me'rib ve Hacira Mevt taraflarına peygamber olarak gönderdi denilir. Şimdi burada baktığınız zaman Cürhüm, Amalika, Yemen, Merib ve Hacira, Mert işte Yemen özellikle bu kısım özellikle Taberi'nin tarihinde Ebu'l Fidan'ın da El Bidaye ve Nihayesinde yer bulan bilgiler aslında. İşte burada Yemen tarafı olması İsrail kaynaklarıyla uyuşmaz. İsrail kaynaklarına göre aslında Peygamber İbrahim'in oğlu İsmail'i ve cariye eşi Hacer'i karısı Sara'nın kıskanması üzerine götürüp attığı çöl İsrail çölleridir. Görevlendirildiği bölge olarak Yemen tarafı Cürhüm, Amalika halkı var bu arada. İsraillilere de çok darbe harp etmişlerdir bu arada. Bunlara peygamber olarak gönderilmiş ve 50 yıl boyunca onları İslam'a davet etmiş. Davet ettiği kimselerden iman edenler var, inkar edenler var. İman edenlerin çok az olduğu söylenir. İsmail peygamber vazifesinde sabırlıydı, sözünde sadık bir insan olarak tanımlanıyor ve günahkarları da Mekke hareminden ilk sürüp çıkaran kişiymiş. Yani İsmail Mekke'ye geldiğinde Kabe yine putperestlerin elinde. Onları oradan sürmüş çıkarmış. Kendilerine üstün meziyetler verilenlerden en hayırlı olanlarından olduğu söylenir. Namazlarını kılmalarını, zekatlarını vermelerini, işte kıyamet gününe kadar sürecek bir dünya yaşantısı ve sonunda dirilme olacağını ve ödülün cennet olacağını insanlara anlatmaya çalışmış ve İsmail Mekke'nin sıcaklığından şikayet etmiş bir gün. Demiş ki Allah'ım bu Mekke ne kadar sıcak deyince Allah İsmail'e seslenmiş. Ben sana cennetten bir kapı açacağım demiş. Biliyorsunuz İsmail peygamberin aslında Hz. Muhammed'in de ne olduğu? Dedesi olduğu. Yani onun soyunun oradan geldiği ve peygamber soyunun peygamberden peygambere yani bir krallık gibi devam ettiğini anlatmaya çalışmışlar. Çünkü bundan başka bir şey yok. Zaten öyle bir durum var. Ve Mekke çok sıcak olduğu için şikayetlenen bir İsmail var.
Bir de Hazreti Muhammed'in şikayeti var. Çocuğu olmuyor. Bu yüzden de çok şikayet ediyor. Niye olmuyor, niye olmuyor derken sonunda ayetler yetişiyor zaten. Biz sana Kevser vereceğiz. Onun havuzunu vereceğiz falan filan. Yani fışkırttıkça fışkırtacaksın öbür dünyada diyor. Tabii burada da İsmail'e dur sana diyor. Cennette bir kapı bir pencere açacağım diyerek İsmail'i bu göreve devam etmesi yönünde ikna etmeye çalışıyor Tanrısı. Yani İsmail çok sıcak, ben burada durmak istemiyorum, gideyim falan deyince yok yok, ben sana cennetten kapı açacağım, sen burada dur falan diyor. Dur sana 2 tane ağaç, 4 tane rüzgar bilmem ne göndereyim demiyor yani. İsmail ölüm döşeğine düşünce kızı Nesime'yi Aysa nikahlamasını kardeşi İshak Aleyhisselam'a vasiyet eder. İshak da abisinin bu vasiyetini yerine getirir. Kızı Nesime ile Ays nikahlanacaklar. Babası İbrahim'in vefatından sonra İsmail de vefat eder. Yani İsmail İbn Sad'ın Tabakatı cilt 1 sayfa 52'de yazdığına göre babasından hemen sonra vefat eder. Şimdi bir rivayete göre İsmail peygamberin tabutunun bulunduğu söylenir. Abdullah bin Zübeyir, Haccac'ın mancınıkla attırdığı taşlarla yıkılan Kabe'yi yeniden yaptırırken Hicri 64. yılda, yani Muhammed peygamber ve yanındakiler Mekke'den Medine'ye hicret edip göçtüklerinden 64 sene geçtikten sonra ne olmuş? Haccac'ın mancınıkla yıktırdığı Kabe'yi yeniden yaptırmış. Dikkat edin buna. Kim yıkmış? Müslümanlar Kabe'yi mancınıkla yıkmışlar. Peygamber öldükten sonra. Hatimi bu arada bu Abdullah bin Zübeyir Haccac'ın yıktığı, bu mancınıkla yıktığı Kabe'yi yeniden yaptırırken Hatim denilen bir bölüm var ve bu Hatim dediğimiz yeri kazdırdığı sırada orada yeşil taştan bir tabut bulmuş. Yeşil taştan bu arada. Bildiğin Firavun şeyi değil mi? Tabutu gibi. Bunun hakkında Kureyşlilerden bilgi istemiş. Demiş ki ya bu nedir, bir anlatın bakayım deyince istediği bilgiyi kimse verememiş. Abdullah bin Safvan'a adam göndermiş ve demiş ki bize bunu bir anlat. Abdullah bin Safvan da demiş ki bu İsmail'in kabridir, onu yerinden kımıldatma demiş. Abdullah bin Zübeyir de tabutu olduğu gibi bırakmış, bu tabut da oradaymış. Ezraki Ahbaru Mekke isimli eserinde cilt 1 sayfa 312'de bunu anlatıyor. Çok ilginç. Şimdi İsmail'in tabutunu bulmuşlar, yeşil taştanmış ama dokunmamışlar. İsmail'in ilk zevcesi vardı. Bu zevcesini boşaması hikayesi vardır ki bu Buhari'nin Sahihi 4 cilt 4 sayfa 115, Taberi cilt 1 sayfa 132, İbn Esir Kamil cilt 1 sayfa 104 gibi çok önemli kaynaklarda da yer bulur. Yani İsmail ilk zevcesini boşamıştır. Niye? Bilmiyorum. İbrahim gelmiş kapısına da bilmem ne de. O başka bir film vardır orada da, neyse. Yani adama karısını boşattırmış. İsmail işte bu ilk karısını boşadıktan sonra Cürhümülerden Mudat bin Amrül Cürhümü'nün kızı ile evlenmiş. Yani Mudad'ın kızıyla evleniyor ve kendisinin ondan 12 tane oğlu olmuş. Yani İsmail'in 12 tane oğlu varmış. İsmail kimmiş arkadaşlar? Güneşmiş. Geçmiş olsun. İsmail'in aslında Mudad'ın kızının ismi Rale bu arada. Yani Raya, Reya, işte bildiniz herhalde. Kimin karısı Reya? Elbette Kronos'un kızı. Ya eşi pardon. Reya ya bu işte Yakup'un karısı da bu, hepsi bu yani. Değişmez o. Efendim çocuklarının ismi şöyleymiş. Nabit, Kaydar, Ezbel veya Ezbil, Mebşa veya Menşa, Mişma veya Meşmae, Maşı, Duma, Ezer veya Ezür, Tayma, Yatur, Nebiş veya Neiş,
Son olarak da 12. çocuğu Kayzuma. İsmail vefat ettikten sonra Kabe hizmetini oğlu Nabit yürütmüş. Birinci oğlu bu. İlk oğul olduğu için Kabe hizmetini o yürütmüş ve bu işi devam ettirmiş. Yani yine bir babadan oğul durumu. Bu hizmetin önce Kaydar ondan sonra Nabit tarafından yapıldığı da söylenir. İşte bu da ilk evlatlık hikayesi var ya, Nabit'le Kaydar da aynı Yakup, Esav, Enki, Enlil gibi ilk evlatlık üzerinde tartışmışlar. İsmail'in vefatından sonra Kabe hizmetiyle Kaydar'ın, sonra da diğerlerinin işte Teğmen, ondan sonra Nabit falan filan olduğu da rivayet ediliyor. Ve Kaydar önemli bir isim burada. Kaydar İsmail'in oğullarından biri ve yüzünde Muhammed Peygamber'in nurunun parladığı söylenir. Yani onun yüzünde Peygamber'in nuru parlarmış. Bu Peygamber'in nuru da ne nurmuş arkadaş? Onun alnına girmiş, onun gözüne girmiş, birinin yüzüne girmiş. Kaydar'ın yüzünde nur vardır. Çok savaşçı, güreşçi, iyi ok atan, avcı ve ata iyi binmeyi bilen birisi. Her gün av silahının yanına vardığı zaman silahından ya dişi bir geyiğin ya da bir kuşun Allah'ın ismini anmadıkça beni kesme, besmele çekmedikçe de yeme diye seslendiğini duyarmış. Yani bu da kafayı yemiş arkadaşlar. Hiç akıllı adam yok, görüyorsunuz. Evet, kılıç buna her gün ok, av silahı buna konuşuyormuş. Besmele çekmedikçe beni kesme falan demiş. Bildiğin kafayı yemiş. Hepsi psikolojik vaka. Nabıt vefat ettiği zaman İsmail'in oğulları geçim bolluğu olan yerlere dağılırlar. İşlerinden bazıları biz Allah'ın hareminden ayrılmayız demişler. Kalmışlar orada. Demek ki sonra putperest olanlar da bunlar. Mekke'de kalanların arasında İsmail'in küçük yaştaki çocukları da bulunur. Bunun için de Kabe hizmetini İsmail peygamberin oğullarının ana tarafından babaları olan Mudat üzerine alır ve böylece devam ettirirler. İsmail çok fazla bilinen bir karakter değildir. İslami kaynaklarda kurban edildiği ya da edilmek istenen çocuk olduğu söylenir. Yahudi kaynaklarında İsmail'in öyle bir durumu yoktur. İsmail aslında Arap bile değildir. Bu da ilginç değil mi? İsmail Arap bile değildir. İsmail'in anası Mısırlı, Kıpti birisi, değil mi? İşte Mısır'a gider, sarayı Firavun'a peşkeş çeker ya orada. Tam da Firavun da sarayla tam sevişecekken yer sallanmaya başlar. Bir türlü hedefi tutturamaz Firavun. Böyle kızar, ya arkadaş sallanıp durma, şu işi halledemiyoruz falan der. Bu ne zaman yatağa girse Hacer'le birlikte olmaya çalışsa sallanıyormuş, hedefi tutturamıyormuş Firavun. Kızıyormuş bu yüzden de. Ula tam biz iş tutarken sallanıyor falan filan diyormuş. Sonra gidip başka kadına yatıyormuş, bir şey olmuyormuş. Demiş ki bu işte bir iş var falan derken sonunda rüyasına Tanrı girmiş. Ne yapayım la demiş, sen bizim İbrahim'in karısı Saray'la mı yatıyorsun? Onu mu sevmeye, onu mu ne bileyim, onunla cinsel ilişkiye girmeye mi çalışıyorsun? Çok ayıp. Seni öldürürüm ha demiş. Ne? Seni öldürürüm bak. Canımı sıkma, İbrahim'in karısıyla yatma. Nasıl yani? Adam bilmiyor karısı olduğunu. Adamı niye gidip tehdit ediyorsun rüyasında? Allah'ın işi gücü yokmuş, gitmiş rüyasına girmiş adamın, İbrahim'in karısını dıt etme demiş. Allah, ilginç. Firavun da demiş ki ula demiş, ben İbrahim'in karısını dıt edemiyorsam o benim karımı dıt etsin demiş. Ve cariyelerinden Hacer'i ona vermiş. Yani cariye demek ne demek? Firavun'un cariyesi, Firavun'un düdüklediği kadın oluyor ya. Çok ilginç yani. O da demiş ki ben senin karınla yatamadım, al sen benimkiyle yat demiş herhalde. Vermiş, köle olarak vermiş bunları. Ve sonunda Sara, Hacer, Lut, İbrahim 4 tane eşeğe binmişler. Arkalarına da böyle 1000-2000 tane koyun vermişler. Altın, para, bilmem ne, mal, mülk, Mısır Firavun'u doldurmuş. Niye?
Ben senin karınla yatamadım. Al sen benimkiyle yat. Bunlar da senin olsun. Hadi git. Tanrı rüyama girdi. Sarayımı salladı. Çok mantıklı, mükemmel bir hikaye gördüğünüz gibi. Bu arada bütün kutsal kitaplarda da yerini bulan bir şeydir arkadaşlar. İbrahim'in karısını Firavun'a vermesi olayı Tevrat'ta çok net bir şekilde anlatılır. Hatta Abimelek ile yaptığı bir yine macerası var. İşte o macerada da yine Saray'ı kız kardeşi olarak tanıtır. Abimelek de ula bu 80 yaşındaki karı ne güzelmiş, şunu hemen sevişmem lazım diye almış Sara. O kadar büyük, 80 yaşında bu. Ya da 60 yaşında fark etmez. 50 olsan olacak yani. Koca kral 60-70 yaşındaki kadına heveslenmiş. Dünyanın en güzel kadınmış, dur şunu bir alayım demiş, almış. Sonra da ne zaman düdüklemeye çalışsa, birlikte olmaya çalışsa olmuyormuş, hep sallanıyormuş. O da bir türlü hedefi tutturamıyormuş. Sara her seferinde kurtuluyormuş birlikte olmaktan. İbrahim de ağlıyormuş. Karım diyormuş. Lut da diyormuş ki ağlama. Ağlama. Ağlama amcacığım. O hedefi tutturamaz. Bak sallanıyor şu anda falan diyormuş. İçini rahatlatıyormuş. Sonra Abimelek bir gün camdan bakarken İbrahim sarayı okşuyormuş arkadaşlar. Tevrat'tan okuyoruz. İbrahim sarayı okşuyormuş öyle. Sokmuş elini iki paçasının arasına. Çok ilginç, neler oluyor anlamadım ben ya. İbrahim sarayla ulu orta sevişiyormuş. Abimelek de camdan bakınca bunları görmüş. İbrahim gel bakayım buraya demiş. Gelmiş. Sen benim karıyı niye parmaklıyorsun demiş. Vallahi demiş o benim karım demiş. Allah Allah demiş. Bana kardeşim diyordun diye demiş. Bana yalan mı söyledin? Alçaksın, hainsin İbrahim demiş. Hayır efendim, niye yalan söyleyeyim demiş. O benim kız kardeşim ama üvey kız kardeşim. Bizim anamız bir, babamız ayrı. O yüzden bir şey olmaz demiş. Öyleyse önemli değil. Şu altını, şu koyunları da al git demiş. Aman Allah. Bu dine inanıyoruz yani, öyle mi şimdi? Tabi işte yani bu dine inanan ancak İsrail değil mi? Yani o mantık doğru ya. Öyle düşünüyorsa ya bunların bu şekilde hareket etmesinde bir sakınca yok herhalde. Ne demek ya? Ben bunu anlamadım. Anlayan var mı arkadaşlar bu arada hani? Anlayan varsa bana da anlatsın bu arada yani. Ben çok çözemedim olayı. Kafamda canlanıyor olmuyor yani. Nasıl oluyor abi? Ben çözemedim. Biri bana bunu anlatsın. Ya o benim kardeşim ama önemli değil ya, o şey işte. Anamız bir, babamız ayrı falan. Nasıl ya? Nasıl oldu bu? Bunu aklı eren var mı arkadaşlar ya? Sonra her neyse işte Hacer'i de alıp geliyor, bu kez Mısır'a gidiyor. Hacer'i alıp geliyor bu şekilde. Dönüyorlar. Bir güzel geliyorlar. Sonra Sara'nın çocuğu olmuyor ya. Al diyor Hacer'le yat. Korkma, Allah bu sefer deprem vermez. Sallama, sen de hedefi tutturursun diyor. İbrahim de bu arada 90 yaşında ilk birliktelikte spermi yapıştırıyor. Oradan da İsmail doğuyor. İsmail doğunca Hacer üstünlük taslamaya başlıyor. Kime? Sara'ya. Senin çocuğun yok, benim var falan filan hikayesi var ya. İlginç bir şekilde. Ne olacak ya? İbrahim gel buraya diyor Sara. Geldim, buyur karıcığım. Hacer'le diyor İsmail'i götür çöle at ya. Gözüm görmesin bunları. Bana üstünlük taslıyor. Öyle mi diyor? Hemen götüreyim. Alıyor bunları götürüyor çöle atıyor. Şşt, dur, stop. Niye? Sümer kanunlarını okudunuz mu hiç? Okudunuz mu? İşte Sümer kanunlarında der ki bir cariye asıl eşine üstünlük taslarsa çocuğum var diye. Bak madde de aynen böyle ha. Çocuğum var diye üstünlük sağlarsa falan filan boşama hakkı bilmem ne, sürme hakkı, çocuğu elinden alma hakkı, her şeyi verir. Aynı hikaye. Cezalandırılır. Cezası ne? İbrahim işte olmamış 80-90 yaşına kadar çocuğu olan, belki de yüzden de fazla o sırada işte. Çocuk olmuş. Birisi üstünlük taslayınca demiş ki
Hadi bunları çöle atalım. Ne zaman? İshak doğunca. Peygamberin hakkaniyetine bakar mısınız? Yani Sara'dan çocuğu olunca diğerine gerek kalmıyor mu? Kalmıyor. Alıyor ikisini de götürüyor. İki tepenin arasındaki çöle atıyor. Bildiğin çöl, daha toplum yerleşmemiş, adam geçmedik bir yer burası aslında. Sonra da İbrahim sırtını dönüyor gidiyor. Bir tanesi çocuk, bir tanesi kadın. Şimdi bir çöl düşünün arkadaşlar. Düşündünüz. Hiçbir şey yok. Yani yürüyerek 200 günde çölden çıkamazsınız. Sağına, soluna, önüne, arkasına. Götürmüş çocuğuyla karısını oraya atmış. Koskoca İbrahim peygamber. İsmail ağlıyormuş. Hacer de sesini duymamak için onu götürüp çalının altına neye sokmuş? Bir çalı bulmuş, onun altına sokmuş. Yani güneşten de koruyamıyor. Ağladığından da iyice rahatsız olmuş. Sonra başlamış iki tepe arasında koşmaya. Bimbili bik bik, bimbili bik bik. Bir bu tepeye çıkıp bakıyormuş, gelen giden var mı? Bir bu tepeye çıkıp bakıyormuş, gelen giden var. Şimdi İbrahim bıraktı gidiyor ya bunları. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde buyurduğuna göre Hacer iki tepe arasında gidip geliyor ama işte o sırada İbrahim bırakıyor ya bunları. İbrahim sırtını dön şöyle anlatıyor. İbrahim dedi ki burada kalacaksınız. Sonra döndü ve gitti. Bu sırada şeytan Hacer'e fısıldıyordu. Bakın şerefsiz şeytan. Hacer arkadan bağırıyordu. İbrahim! Ses yok. İbrahim! Ses yok. İbrahim! Bunu sana Allah'ın mı emretti deyince demiş gitmiş. Başka da söz yok. Al şunu yiyin, bu kadar burada kalın, şurada suyunuz falan yok. Bunu da yüce hadis, Sahih Buhari falan okursunuz. İbrahim'in karısını Mısır Firavun'una peşkeş çekmesinde yine Hz. Muhammed'in hadisinde de okuyabilirsiniz. Sadece Tevrat'ta yazıyor, bilik demeyin. Hadiste de yazıyor. Evet, Ebu Hureyre, kediciklerin babası. Bol bol anlatmış. Efendim, şimdi siz bir karı bir çocuğu bırakıyorsunuz oraya. Sonra bu benim karım bile demiyorsun gerçi de. Hani sizde şey oluyor herhalde değil mi? Cariye alınıp satılabilen, alınıp atılabilen bir nesne zaten. Onların kapanması da yasak bu arada. Nasıl yani? Evet de cariye kadınların kapanması yasaktır. Bilmiyor muydunuz? Hadi canım. Tabii ya. Şimdi Mekke'nin oradan çiş yapmaya giderlerken Mekkeli erkekler oradan gelip geçen kadınları parmaklıyorlar. Göğüslerini elleyip ya da yapışıp dudaklarını öpüyorlarmış arkadaşlar. Bunu yaparken de kimin köle, kimin özgür kadın olduğu belli olmadığı için ara sıra peygamberin, Ömer'in, Ebu Bekir'in hanımlarına da tasallut olabiliyormuş. Bu yüzden de Ömer'in de tavsiyesiyle hatta Sevde, dötünü gördüm Sevdiye diye bağırdığını biliyorsunuz herhalde Ömer'in. Gitmiş peygamberin karısının dötünü izlemiş orada. Dötünü gördüm Sevde falan demiş. Ondan sonra gitmiş işte peygambere. Bundan sonra bunlar kapansınlar demiş. Şöyle olsun demiş. Böyle ne olacak? Köleyle ayırt olsun. Ondan sonra cariyeler saçı açık, evli kadınlar başı kapalı olacak denmiş. Ve o günlerde hadise göre en açık gezen, neredeyse memelerinin tamamı açık, en dekolte giyinen de Muhammed'in kızı Fatma'ymış. En çok kapanmak ona zor gelmiş ama Fatma öyle bir kapanmış ki burnu dahi görünmezmiş. Kapkara bir çarşaf yürürmüş diye de övünüyorlar. Öncesi abi ben anlamadım yani şimdi örtünme ayetinin gelmesine gerek mi var? Niye mememi açıp gezeyim ben? Hani dekoltenin de bir adabı vardır ya. Niye meme uçları belli olacak kadar dekolte açayım yani? Bunun için peygamber kız olmaya bilmem bir şey olmaya gerek yok. Sokakta gezmenin de bir adabı vardır, bir şey vardır değil mi? Hani dekolteni şuradan verirsin, olur biter yani bir şey olmaz. Vermek istiyorsan. Vermesen iyi olur. Az üstten kapatsan görünmeyen daha kıymetlidir bu arada.
İnsana hayal edecek bir şeyler bırakın. İşte o gün kadınları kapatmışlar. Niye? İşte Mekkeliler çiş yapmaya giden kadınlara tecavüz edip veya onları ellemesin diye. Yüce dinimiz, yüce din. Hangi yüce din ya? Nerede bu dinin yüceliği nerede? Herkes birbirini öldürmüş. O onu madiklemiş, bu bunu badiklemiş. O onun karısını almış. Hazreti Ali'nin karısı Ebu Bekir'in karısı. Evlat edindiği oğlu Ebu Bekir'in oğlu. Niye? Ömer bunun oğlunu öldürdü. Karnındayken Fatma'nın kapının arkasında saklandığı da kapıya tekme attı. Fatma paslı çividen öldü. Saplanan çivi çocuğu da öldürdü. Onun yerine Ebu Bekir'in karısı ve oğlu Ali'ye geçti. Sonra Ali'ye geçen oğlu bu Muhammed koskoca halife Hazreti Osman'ın kellesini vurdu. Sonra bu Muhammed'i Ali Mısır'a vali atadı. Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i Mısır'da öldürdüler. Çükünü kesip ağzına soktular. Sonra da Muhammed'i eşek bağırsağının bokunun içine koyup yaktılar. Kabe'nin yıkılma sayısı 2-3'tür. Her seferinde de Müslümanlar yıkmıştır. Mancınıkla, bilmem neyle. File yıktırmaz Allah. Taş attım tepelerine. Ebabil kuşları bik bik çık 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 ediyordu. Haccaç ne yaptı? Ya o mancınık attı ya, bir şey olmaz. Ya, fil getirseydi engellerdim. Olur, engellersin. Evet. Yüce Peygamberimiz İsmail Peygamber ve onun eşliğinde İbrahim Peygamberimiz ve Hz. Muhammed Peygamberimizin hayatından kesitler sunduğumuz Hz. İsmail videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Böyle yüce bir İsmail'in ve İbrahim'in torunu Hz. Muhammed'in getirdiği son din İslam ile birlikte ne durumda olduğumuzu görmenizi sağlayacak bir video olduğunu umut ediyorum. Yeni bir yayında yeniden görüşürüz.